Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Beta Kimya'nın moderasyonunu yaptığımız webinarına hoş geldiniz. Dünya değişirken yapıştırıcı sektörü nereye gidiyor? Bununla ilgili Aykut Bey, Aral Bey ve Selvi Hanım'la bir webinar gerçekleştireceğiz. Bugün başlıklarımızdan birisi Amerika, Rusya, Latin Amerika fuarlarında çıkan mesajlar ve ilk 6 ayın ihracat konjonktürünü birlikte ele alacağız. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün gündemlerimiz biraz önce de bahsettiğimiz gibi şu son 6 ayda gerçekleştirmiş olduğumuz, katıldığımız fuarlar ve daha sonrası da ilk 6 ayın değerlendirmesi olacak. İzninizle ilk Aykut Bey ile başlamak istiyorum. Buyurun. Aykut Bey, Beta Kimya'da ihracat ve satış pazarlama müdürü olarak görev almakta. Aykut Bey, bugün Beta Kimya'nın geldiği noktada ihracat artık yalnızca satış yapılan bir alan değil, markanın global ölçekte nasıl algılandığını belirleyen stratejik bir yapı. Bu nedenle önce büyük resmi sizden dinlemek istiyoruz. İzninizle ilk sorumla başlamak istiyorum. Buyurun. Beta Kimya açısından 2026'nın ilk yarısı yalnızca satış değil, marka algısı ve müşteri beklentisi açısından nasıl değerlendirirsiniz? Sizlere sözü bırakıyorum. Buyurun. Öncelikle hepimize güzel bir yayın olmasını diliyorum. İsmim Aykut Engin. Beta Kimya'da ihracat, satış ve pazarlama müdürü olarak görev almaktayım. Öncelikle ilk 6 aya tabii değinecek olursak dünyada çok zor geçen bir süreçti. Özellikle savaşla başlayan yıl akabinde işte ticari daralmalarla devam etti. Ve Türkiye özelinde ve firmamız özelinde de tabii ki ihracat satışlarının biraz daha zorlandığı bir 6 ay olarak kayıtlara girdi. Ama artık savaşın da bitmesi, işte dün imzalanan mutabakat zaptı ile birlikte artık bundan sonrası için çok daha farklı bir yere doğru gidiyor olacak. Evet, ilk 6 ayda dediğiniz gibi biz fuarlara katıldık ve burada çok fazla gözlem yapma imkanımız oldu. Sizin de az önce söylediğiniz gibi sadece satış değil, marka algısının, müşteri beklentilerinin ne derece önemli etkilediğini burada gözlemledik. Bunu zaten farkındaydık ve Beta Kimya olarak da kendi markalarımızla birlikte tüm dünyaya 95 ülke ihracat yapan bir firma olduğumuz için farklı ülkelerde, farklı kültürlerde markanın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Tabii ki bu marka algısı güvenden geliyor açıkçası. Yani firmalar ne kadar çok sizle iş yaptıkça, ürünlerinize, hizmet kalitenize ve daha da önemlisi bence ilişki yönetiminize ne kadar önem verdiğinizi anladıkça sizlere daha çok yaklaşıyorlar ve çok daha farklı bir tarafa doğru ticaret evriliyor. Bu bağlamda bizim için fuarlarda da gözlemlediğimiz, yıllardır katıldığımız müşteri ziyaretlerinden de anladığımız fuarlardaki güven ilişkisi açıkçası bizim için önemli unsur. Çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. İzninizle ikinci soruma geçiyorum. Peki bugün uluslararası müşteriler Beta Kimya gibi üretici marka ürün değil, hangi güven unsurlarını bekliyor? Şöyle ki şimdi sadece ürünle müşterinin yanında olmak açıkçası artık yeterli değil. Çünkü üretim dediğinizde, ürün dediğinizde artık bugün dünya devi Çin var ve bütün dünyaya hükmediyor açıkçası. Çok sınırlı alanlarda bundan 10 yıl, 15 yıl önce üretimini ve satışlarını gördüğünüz, örneğin Afrika ile başlayan bir durum vardı Çin'le ilgili. Ama Çin bugün Avrupa'ya kadar mal satabilir hale geldi. Dolayısıyla da siz artık sadece üreterek, sadece iyi ürün vererek ön plana geçemiyorsunuz. Satışta bunlar tek başına artık yeterli olmuyor. Farklı bir takım unsurlar da yanında olmalı. Örneğin verdiğiniz ürünlerin arkasında durabiliyor musunuz? Örneğin bizim ürünlerimiz kimyasal ürünler, son kullanma tarihleri var, teknik bir takım özellikler, depolama şartları gerektiren ürünler. Yani dolayısıyla da bu ürünler 95 ülkede, çok sıcak ülkelere, çok soğuk ülkelere aynı anda gidebiliyor. Bu bağlamda da bu ürettiğiniz ürünlerin oralara uygun ürünler oluyor olması lazım. Onun dışında ürünlerle ilgili olabilir, kimyasaldır, herhangi bir problem olduğu takdirde arkasında durabiliyor olmanız lazım. Onun dışında çok iyi hizmet kalitesi vermeniz lazım. Satışla, ilk temasla başlayan ve sonrasında ta lojistiğe kadar devam eden bir değer zinciri var ortada. Tedarik zinciri bunun kalbinde yatıyor. Tedarik zincirinin tüm süreçleriyle müşteriye hizmet ediyor olmanız lazım. Ve dediğim gibi satış sonrası, yani bizim için en kıymetli olan alanlardan biri. Yani ürünü sattık tamam değil, artık hani o ürün satılıyor mu?
Satmak için müşteriye bir desteğiniz olabilir mi? Depoları ne durumda? Sahada ürünler nasıl gidiyor? Nasıl algılanıyor? Bunun için hani satışı destekleyici bir takım pazarlama faaliyetleri yapmanız gerekiyor. Bunları nasıl yapacağınıza kadar değerler zincirini doğru oturttuğunuz takdirde fark yaratabiliyorsunuz. Dolayısıyla da bu güven unsurları eğer oturabiliyorsa o zaman başarılı bir firma haline dönüşebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Aykut Bey. Peki yapıştırıcı ve yapı kimyasalları sektöründe müşterinin kararını artık teknik performans kadar hangi kurumsal faktörler etkiliyor? Kurumsallık deyince aslında ilişki yönetimi bence çok çok önemli. Onun için biz de Beta Kimya olarak sadece satış ekiplerimize değil, bütün tamamlayıcı unsurlara seçilen bütün arkadaşlarımızın çok üst düzeyde ilişki yönetiminin iyi olmasına özen gösteriyoruz. İnsan kaynakları departmanımız bunun için uğraşıyor. Kaldı ki satış tarafında direkt ilk müşteriyle teması bizler sağladığımız için ben ve ekip arkadaşlarım burada çok özel insanlardan seçiliyor ve her ülkeye uygun olarak birazdan arkadaşlarım gelecek. O yörenin, o ülkenin, o bölgenin insanlarıyla mümkün olduğunca çalışmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü gerçekten dediğim gibi ilişki yönetimi dille başlıyor aslında. Oradaki kültürle devam ediyor. Yani aynı dili konuşan, aynı kültüre ait insanlar o bölgede çok daha rahat iş yürütebiliyor, satışlarını yapabiliyor. O anlamda hani hangi kurumsal faktör derseniz özetle ben ilişki yönetimi derim. Çok doğru söylediniz Aykut Bey. Biraz önce bahsettiğiniz gibi ilk 6 ayda çok fazla fuara katıldınız. Peki Beta Kimya olarak fuarda öne çıkan tarafınız sizce yalnızca ürün çeşitliliğiniz mi yoksa müşteriye sunduğunuz bütünsel çözüm yaklaşımınız mı? Herhalde yani burada herkesin ortak dilde söyleyebileceği bütünsel yaklaşım çok önemli. Yani 360 derece kavramı artık her şeyde var. 360 derece pazarlama, 360 derece satış, 360 derece üretim, tedarik zinciri bunlar dediğim gibi aslında konuşmanın başında da bahsettiğim gibi çok çok önemli. Dolayısıyla ürünü artık bir şekilde herkes üretebiliyor. Yani bundan belki de 20 yıl önce daha dün başka bir toplantının da konusu geçtiği için çok rahat söyleyeyim. Yani üretimi bilen, üretimi yapabilen, bununla ilgili altyapısı olan firmalar ön plandaydı. Ama artık neredeyse birçok ülke kendini geliştirdi bu konuda. Yani yıllardır ambargo altında İran bile çok iyi bir üretici konumunda. Makinesi yoktu, teknik ham maddesi yoktu, insanı buna göre eğitilmemişti ama ambargo onları iyi bir üretici yaptı. Çin'i söylememe gerek yok. Yıllardır en büyük özelliği üretimle birlikte ön plana çıkıyor ve neredeyse bütün dünyayı doyurabilecek kadar üretim kapasitesine sahip ve aşağı yukarı %28'ini dünyanın tek başına üretiyor yani tüketilen ürünlerin. Yani bu bağlamda üretim tek başına artık yeterli değil. Yani sizin buna bütünsel bir yaklaşım, değerler zinciriyle devam ettiriyor olmanız lazım bu kurguyu ki farklı bir firma olabilirsiniz. Bu da dediğim gibi yani hani her şeyle birlikte işte ürettiğiniz üretimden lojistiğe kadar malı sevk ettikten müşterinin deposuna girene kadar, deposuna girdikten sonra pazarlamanın devreye girdiği satışa yönelik bir takım aktivitelere müşteriyle birlikte yönettiğiniz durumlara kadar her şey aslında bu değerler zincirinin birer halkası ve bunları bir bütünsel yaklaşımla yapmak zorundasınız. Çok teşekkür ederiz Aykut Bey. Peki son olarak bir markanın global pazarda kalıcı olabilmesi için satış ekibi, teknik ekip, üretim ve pazarlama dili arasında nasıl bir uyum olması gerekiyor? Ya aslında şöyle herkes aynı dili konuşmalı. Yani belki de şirketlerde bu pazarlama departmanı ile başlar. Yani benim bugüne kadarki aşağı yukarı 25 yıllık bir tecrübem var birçok alanda. Pazarlama, iş geliştirme ve satış konularında çalıştım. Ama pazarlamanın ortaya koyduğu strateji ve bu strateji tepeden tırnağa herkese riayet ettiği, herkesin bunu savunduğu, herkesin hemfikir olduğu bir şekilde bunu sahaya kadar yansıttığı durum aslında uyumu beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da bu uyum olmazsa zaten hiçbir şey olmuyor. Yani bugün üretiminiz sizi desteklemediği, işte uygun olan ürünleri, kaliteli olan ve sürdürülebilir kalitedeki ürünleri
üretemediği sürece veya lojistik olarak bunları zamanında yerine ulaştıramadığınız veya ulaştırdığınızda kötü bir şekilde ambalajlaması olsun efendim, yüklemesi olsun, kötü bir şekilde ulaştırdığınızda, ki yani deniz aşırı, okyanus aşırı birçok ülkeye gidiyor, 95 ülkede malımız. Oraya indiğinde malımızın hala ambalajıyla, duruşuyla, kalitesiyle uygun olmadığı sürece veya ondan sonrasında müşteri problem yaşadığında işte teknik pazarlamasıyla, satış operasyonuyla arkasında durulmadığı sürece hiçbir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla da sizin artık bu kadar rekabetin bol olduğu dünyada farklı olarak uyum içerisinde, ahenk içerisinde çalışan ekiplerinizin olması lazım. Bunun için bizler de bu uyumu, ahengi yakalamaya çalışıyoruz. Tabii ki aksiyon noktaları her firmada olduğu gibi olabilir ama önemli olan iyi niyet bence. Bizim ekiplerimizde de bu iyi niyet fazlasıyla var. Genç, dinamik, heyecanlı ekiplerimiz var. Dolayısıyla bu ekiplerle birlikte biz bu dinamizmi sağlayıp müşterilerimize de bu hizmetleri verebiliyoruz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için Aykut Bey. Beta Kimya'nın ilk 6 ay perspektifini Aykut Bey'den dinledik. İzninizle Aral Bey'i almak istiyorum. Küresel pazarlarda değişen alıcı dünyası ile ilgili görüşlerini Aral Bey'den dinlemek istiyoruz. Aral Bey hoş geldiniz. Beta Kimya'da Aral Bey. Merhabalar. Merhabalar. Avrupa ve uzak pazarlardan sorumlu bölge müdürümüz Aral Bey. Tekrardan hoş geldiniz Aral Bey. İzninizle sorularımla başlamak istiyorum. Sizce son dönemde uluslararası alıcıların tedarikçi seçerken en fazla önem verdiği davranışsal ve kurumsal kriterler nelerdir? Kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, tabii şu anda aslında dünyada hem ekonomik olarak hem bizim sektörümüz açısından normal bir dönemden geçmiyoruz. Yani normalin dışında farklı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Çin'in burada çok büyük bir etkisi var. Ürün fiyatlandırmasında, işte hizmette, kalitede, bunların hepsini bir araya getirebilen bir Çin söz konusu. Hiç olmadığı kadar, yani günümüze kadar hiç olmadığı kadar agresif bir Çin var şu anda karşımızda. Dolayısıyla normal şartların yaşanmadığı, tecrübe edilmediği bir dönemden geçiyoruz. Ama tabii burada normalde müşterilerimiz, işte bizleri ziyarete gelen firmalar genellikle sorguladığı, hani burada kriz dönemlerinde firmaların nasıl davrandığı, ne kadar hızlı geri dönüş yaptığı, uzun vadede ne kadar istikrarlı olduğunu genelde burada sorguluyorlar. Son yıllarda da tabii üzerine eklenen lojistik krizleri, işte kur dalgalanmaları, tedarik zincir problemleri birçok firmaya ciddi maliyetler yarattı. Bu nedenle burada güvenilirlik de ön plana çıkmaya başladı. Dediğim gibi burada normal şartlardan şu anda geçmiyoruz. Çin'in çok büyük bir etkisi var şu anda dünyada. Çok teşekkür ederiz Aral Bey. Fuarlara birebir katılan, gözlemleyen biri olarak fuar görüşmelerinde güçlü bir üretici marka ile yalnızca fiyat odaklı tedarikçi arasında fark nasıl algılanıyor? Tabii fiyat odaklı firmalar genellikle ilk görüşmede ilgimizi çekebiliyor. Firmaların ilgisini çekebiliyor. Daha hızlı dönüş alabileceğimiz hissiyatını yaratabiliyor. Ama tabii karar aşamasında bu tablo biraz değişebiliyor. Bunu son zamanlarda katıldığımız fuarlarda, hem işte Amerika'da hem Güney Amerika'da, Latin Amerika'da, kendi bölgem için konuşuyorum, katıldığımız fuarlarda tecrübe ettik. Tablo değişebiliyor karar aşamasında fiyat odaklı müşteriler tarafından. Ama tabii profesyonel yaklaşan firmalar burada üretim kapasitesini, altyapıyı, Ar-Ge tarafını, teknik destek imkanlarını da sorguladılar. Zaten bunları tecrübe ettik. Yani müşteriler ürünü satın alırken aslında risk yönetimi de yapıyorlar profesyonel müşteriler. Yani burada güçlü üretici markalar bu noktada daha fazla güven oluşturuyor. Biz Beta Kimya olarak işin bu tarafındayız biraz daha. Çok teşekkür ederim Aral Bey. Peki bugün global alıcıların güvenini kazanmak için firmalar hangi iletişim ve takip disiplinlerine sahip olması gerekiyor? Burada tabii aslında fuarlarda yani kontak kurmak işin en kolay kısmı. Hani zor olan bu ilgiyi projeye dönüştürebilmek.
Biz sahada özellikle şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Hızlı geri dönüş yapan, teknik sorulara aynı şekilde cevap verebilen, hızlı geri dönüş yapabilen, süreci düzenli bir şekilde takip edebilen firmalar ciddi avantaj elde ediyor. Burada benim bölgelerimde saat farkları da var. Bu saat farkı olan bölgelerle yani çalışan ihracat ekipleri de burada hani bir disiplin anlamında rekabet avantajına dönüşmüş durumda. Onu da söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Aral Bey. Peki sizce ihracat satışında en büyük değişim ürün anlatımından değer anlatımına geçiş midir? Evet, değer anlatımı önemli, yani özellikle bizim tarafta, Beta Kimya tarafında değer anlatımı kritik. Yani çünkü bugün benzer pazar performansı sunan, performans sunabilen birçok ürün var piyasada. Yani rekabetin yüksek olduğu bir dünya piyasasından bahsediyoruz. Müşteriler artık hani ürünün teknik özelliklerini de sorguluyorlar. Bu da var. Aynı zamanda hani iş süreçlerine nasıl katkı sağlayabileceğini de öğrenmek istiyor. Yani biz fuarlarda, saha ziyaretlerinde bunları gördük. Birçok müşteri hani yalnızca hani yapışma gücünü değil, burada aynı zamanda işte uygulama kolaylığını da, işçilik tasarrufunu da, satış sonrası desteği de değerlendiriyor. Bunu tecrübe ettik. Bu nedenle burada değer anlatımı bizim için önemli bir hale geliyor. Biz de Beta Kimya olarak buna önem veriyoruz. Teşekkür ederim Aral Bey. Son olarak Beta Kimya gibi köklü üretici firmalar için fuarlar sizce artık yalnızca müşteri bulma alanı mı yoksa marka konumlandırma sahnesi mi? Bizim için birazcık daha marka konumlandırma sahnesi diyebiliriz. Biz Beta Kimya olarak Apel markamızı daha ön plana çıkarma gayretindeyiz. Bundan dolayı da dünyanın neredeyse bütün kıtalarda fuarlara katılıyoruz. Saha ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Markamızı burada daha global bir marka haline getirmek istiyoruz. Bizim nihai amacımız bu. Çok teşekkür ederim Aral Bey. Avrupa ve uzak pazarlardan ilgili geri dönüşlerinizi sizlerden dinledik. İzninizle şimdi Rusya ve CIS bölgesi sorumlunuz Selvi Hanım'a sözü vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum katkılarınız için. Selvi Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Selvi Hanım, CIS bölge müdürümüz olarak bugün bizlerle o bölgelerdeki soruları cevaplayacak. İzninizle ilk sorumla başlıyorum Selvi Hanım. Rusya ve CIS bölgesinde müşterilerin güven duyduğu tedarikçi profili nasıl tanımlanır? Ya bu bölgede müşteriler öncelikle güvenilir firmalar ile çalışmak isterler. Verilen sözlerin tutulması, ürünün zamanında gelmesi ve ihtiyaç duyduklarında firmaya ulaşabilecek çok önemlidir aslında. Çok teşekkür ederim Selvi Hanım. Peki bu bölgede uzun vadeli iş ilişkileri kurmak isteyen markaların hangi davranışlardan özellikle kaçınması gerekiyor? Bizim bölgemizde şöyle sadece fiyat konuşmak yeterli değildir bizde. Müşteriyi dinlememek, geç dönüş yapmak veya verilen sözlerde durmamak bizim bölgemizin yani uzun vadeli ilişkilere zarar verir aslında. Çok teşekkür ederim Selvi Hanım. Peki müşteriler için süreklilik, erişebilirlik ve teknik destek neden fiyat kadar önemli hale geldi? Çünkü müşteri bir sorun yaşadığı zaman yani yanında bir destek olacak ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu konuda bizim teknik elemanlarımız her zaman müşterinin yanında. Yani sahada da online'da destek vermeye hazır. Tamamdır. Peki bölgedeki profesyonel alıcılar bir markanın ciddiyetini ilk temaslarda hangi işaretlerden anlıyor? İlk iletişimden anlıyor. Sorular hızlı cevap veriliyor bizde. Teknik bilgi hakim olması ve profesyonel davranılması güven oluşturuluyor bizim tarafımızdan genelde. Teşekkür ederim Selvi Hanım. Son olarak Beta Kimya olarak bölgede güçlü algı oluşturulmasında sizce en kritik unsur nedir?
Ürün kalitesi mi, iletişim sürekliliği mi, teknik güven mi veya marka istikrarı mı? Hangisi sizce? Bence hepsini kapsıyor. Bence güven ve iletişim. İlk önce kalite ürün çok önemli ama müşterinin yanında olduğumuz hissetmemiz daha da önemlidir. Yani müşteri bizi hissetmesi gerekiyor. Hep arkada dağ gibi Botakimya var diye. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için Selvi Hanım. Ben teşekkür CIS ve Rusya bölgesini Selvi Hanım'dan dinledik. İzninizle tekrar fuardan çıkan güvenler ve genel mesajlar için Aykut Bey'e tekrar sözü vermek istiyorum. Tekrardan merhabalar Aykut Bey. Merhaba. Bu bahsetmiş olduğumuz fuarlar için profesyonel müşterilerin kalite algısında nasıl bir değişim olduğunu gösterdi size? Şöyle ki tabii ticaret gün geçtikçe zorlaşıyor. Finansmana erişim çok zor bu dönemde. Dolayısıyla da bu kadar zorluğun olduğu dönemde ticaret yapmaya insanlar geldiklerinde de o fuarlara gerçekten artık bir şeyleri bilerek geliyorlar. Yani eskiden paranın daha bol olduğu, piyasada daha çok paranın dolaştığı zamanlarda insanlar fuarlara gelip acaba işte bu ürünü alayım, ben satabilir miyim diye bakıyorken artık fuarlarda daha kaliteli, sadece bu işi yapan, gerçekten ürünleri bilen ve bilerek sorularla karşınıza gelen bir kitleden bahsediyoruz. Onun için de aslına bakarsanız fuarlarda düşüş diyor bütün iş adamlarımız. Bizler de gittiğimizde onları görüyoruz ama yani aslında fuarlarda düşüş değil, biraz daha ticaretin yönü değişiyor bence. Öyle olunca da sadece ilgililere geldiği durumda fuarlarda ziyaretçi sayıları azalıyor. Ziyaretçilerin sayıları azaldıkça da aslında biz daha kötü olduğunu zannediyoruz ama bence çok öyle değil. Yani daha ilgilileriyle oturup daha güzel iletişim kurup daha kaliteli bir çalışma yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda dediğim gibi ticaretin şekli değişti ama fuarlardaki gelen insanların kalitesi arttı bence. İş yapmak isteyen insanlar oradalar. Kesinlikle Aykut Bey. Peki fuar görüşmelerinde Beta Kimya'nın hangi kurumsal yönü daha fazla karşılık buldu? Teknik bilgi, ürün güvenilirliği, marka bilinirliği veya çözüm odaklılık? Fuar görüşmelerinde Beta Kimya'nın tabii ki kurumsal yönü çok daha fazla karşılık buluyor. Firmamız aşağı yukarı 40 yıllık bir firma. 95 ülkeye ihracat yapıyor ve Türkiye'den çıkmış kimya alanındaki en önemli firmalardan biri. Hem altyapımızla yani yeni fabrika yatırımlarımızla hem kapasitemizle ki biz 4 fabrikamızı birleştirip büyük bir fabrikaya geçtik ve orada da çok ciddi anlamda sadece kendi kapasitemize ve markamızı doldurabilecek değil, dünyanın çeşitli büyük markalarına da hizmet edebilecek kapasitelere ulaştık. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya koyduğunuzda ürün güvenilirliği, marka güvenilirliği, çözüm odaklılık derken bunların hepsi aslında çok önemli hale geliyor. Müşteri bazen bizim direkt kendi bayilerimiz olabiliyorken bazen dünyanın en büyük bizim alanındaki rakiplerimiz de olabiliyor. Çünkü bu işleri de yapabiliyoruz kapasitemiz anlamında. Dolayısıyla da çok farklı gruplara hitap etmeniz gereken, çok farklı dillerde konuşmanız gereken, çok farklı kültürleri ve iş yapış modellerini anlamanız gereken bir durumdasınız ve şirket olarak da bu kurumsallık ve profesyonellikten arkadaşlarla çalışıyoruz zaten. Dolayısıyla dünyada eğer söz sahibi olmak istiyorsanız bunların hepsini bir arada götürüyor olmanız gerekiyor ki Beta Kimya bunların bence hepsine sahip. Çok teşekkür ederiz Aykut Bey. Peki uzun süredir sektörde olan biri olarak sizce sektörde iyi ürün tanımı artık nasıl değişiyor? İyi ürün tek başına yeterli mi sizce? Kesinlikle yeterli değil. Az önce Aral Bey'in de bahsettiği gibi yani iyi ürün deyince zaten insanlar bu ürünü iyi olarak almak durumundalar. Yani iyi ürün, kaliteli ürün veya işte sürdürülebilir aynı özellikteki ürün algısı dünyada yavaş yavaş artık hani beklenti değil zorunluluk haline geldi. Eskiden Çin dendiğinde Çin işte çok da iyi ürün yapmayan, fiyatına göre ürünler üreten bir firmayken aslında Çin'in artık o kalite yani düşük kalite algısını da yukarı çektiğini görüyoruz son 5 yılda özellikle. Ve dolayısıyla da artık sizin sadece tek başına iyi ürün yapmanız hiçbir şey etmiyor. Yani bu ürünü ne kadar kısa zamanda yerine götürebilirsiniz? Buraya gönderirken bu ürünleri dünyanın çeşitli yerlerine ne kadar maliyetlerle gönderebilirsiniz? Örneğin
Bu ara Çin ürünleri tamam ucuz, bize göre çok da fiyatları düşük seviyede kalıyordu ama ciddi anlamda son zamanlarda yine konteynerlarda, gemi programlarında zorluklar yaşamaya başladık ve konteyner fiyatları en az yine 2 katına çıktı. Yani lojistik maliyetleri, ürünün ulaşabileceği taraflara da çok önemli. Özellikle bizim gibi kimyasal ürün taşıyorsanız bir de örneğin işte 45 gün 60 gün yolculuğa gidiyorsa güneş kavurucu güneşin altında 70 dereceye çıkan neredeyse konteyner içi sıcaklıklarla bu ürünler gidiyorsa ürünler son kullanma tarihlerinden kaybetmeye başlıyorlar veya bozulmaya başlıyorlar. Dolayısıyla da onun için özellikle biz bölge ülkelerimizde, bölge coğrafyalarda, yakın coğrafyalara ürün göndermekte çok daha mantıklı bir ülke konumuna gelebiliyoruz. Yani Türkiye hakikaten coğrafi konumuyla bu anlamda çok da büyük avantaja sahip. Yani biz Batı ve Doğu'nun tam ortasındayız ki hani Batı pazarlarımızı bizde Aral Bey, Doğu pazarlarımızda Selvi Hanım takip ediyor. Az önce onlarla da konuştunuz. Biz tam ortasında bir ülke olarak her iki tarafa da mal gönderebilen, zamanında bu malları tedarik edebilen, aynı kaliteyle müşterinin deposuna kadar bunları sevk edebilecek kalite ve hizmet zincirine sahibiz. Dolayısıyla da sorunuza tekrar geri dönecek olursam iyi ürün tanımı aslında bir değer zincirinin hepsinin kırılmadan ta ki en son nihai tüketiciye kadar ulaştığı şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir değer bütün olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda da yine Beta Kimya rakiplerine göre ve başka ülkelere göre bence ön planda. Çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. İzninizle bu alanda Aral Bey'e tekrar söz vermek istiyorum. Aral Bey tekrardan merhabalar. Merhaba. Sizce farklı coğrafyalardaki alıcıların ortak beklentisi tek cümleyle nasıl özetlersiniz? Burada artık müşteriler, yani artık dediğim çok uzun bir geçmişten bahsetmiyorum. Yani bir 5-10 yıl öncesiyle karşılaştırdığımız zaman artık fiyat, kalite durumuna değil de burada aynı zamanda en az riskli iş ortağını da tedarikçisini de arıyor diyebiliriz. Yani çünkü 5-6 yıl öncesine kadar daha hani geleneksel mentalite hakimdi dünya piyasasında. Büyük kalite ve fiyat bir araya geldiği zaman bu müşteriler için yeterli bir kriter olabiliyordu. Tabii son zamanlarda yaşanan artık ekonomik dalgalanmalar, işte pandemiler, lojistik sorunlar, artan rekabetler, ülkelerin kendi içinde yaşadığı ekonomik sıkıntılardan kaynaklı müşterilerin alım yapacağı ülkeleri de belirleme isteği gibi sebepleri bir araya getirdiğimiz zaman burada artık yani tek bir kriter değil de farklı kriterleri de artık müşteriler değerlendirmeye alıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederim Aral Bey. Peki fuarların ihracat ekiplerine sağladığı en büyük stratejik katkı sizce nedir? Fuarlarda tabii hem uluslararası hem yerel pazardan müşteri adayları ziyarete geliyorlar. Bu ziyaretlerde bu müşterilerle görüşmelerimizde pazarın nabzını daha iyi yoklayabiliyoruz. Hani raporlar hani biraz daha ne olduğunu anlatıyor ama fuarlar müşteri görüşmeleri, saha tecrübesi dinamiklerin neden olduğunu gösteriyor birazcık daha. Yani bunu zaten son fuar katılımlarımızda, seyahatlerimizde tecrübe ettik. Yani Çin'in mesela fiyat baskısını hissederken işte aynı zamanda kaliteli ve istikrarlı üreticilere yönelik ciddi bir talep olduğunu da sahada gördük gibi örneklendirebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Aral Bey. İzninizle tekrar Selvi Hanım'a dönmek istiyorum. Selvi Hanım tekrardan hoş geldiniz. Sizce bölgesel pazarlarda fuar sonrası iletişim ve ilişki yönetimi nasıl yürütülmelidir? Fuar ilişki başlangıçtır aslında. Genelde en zor kısım fuardan sonra başlıyor. Niye? Çünkü müşteriye hızlı geri dönüş yapmamız gerekiyor. Genelde bizim firmamızın bünyesinde biz müşteriyi ziyaret ediyoruz yerinde. Yani teknik destekleri, o ülkenin şartlarını öğrenerek, mesela Rusya'yı bazına alırsak,
Rusya'da bir sürü sertifika sistemi var. Честный знак yeni giren SGR'ler, yani sisteme ait olan sertifikalar. O yüzden bu şekilde yani müşteri bizden ne istiyorsa hemen en kısa zamanda onun ihtiyaçlarını kapatmaya çalışıyoruz. Ve yani en son yaptırım paketlerinden dolayı, Avrupa yaptırım paketlerinden dolayı şu an Türkiye, özellikle bizim firmamız yani Rusya veya CIS bölgesinde bayağı üst seviyeye gelmiş ve yani şu an büyüyoruz, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim Selvi Hanım. Fuarla ilgili geri dönüşlerini Aykut Bey'den, Aral Bey'den, Selvi Hanım'dan dinledik. Bir diğer bölümümüz olan teknik satış ve marka dilini dinlemek için tekrar Aykut Bey'e söz vereceğim. Hoş geldiniz tekrardan Aykut Bey. Sizce teknik satış müşteriyi ikna eden şey artık sadece teknik veri mi, yoksa verinin nasıl anlatıldığı mıdır? Kesinlikle tabii ki verinin nasıl anlatıldığıdır. Yani görüşmemizin başında söylediğim o iletişim dili aslında teknik satışta da adı her ne kadar teknik olsa da iletişimle birlikte verilmesidir. Bununla ilgili aslında Beta Kimya'yı diğer rakiplerine göre sadece Türkiye'de değil, dünyada da farklı kılan en büyük özelliklerinden biri zaten teknik pazarlama diye bir biriminin olması. O birim dünyanın her tarafında eş zamanlı olarak da olabilir. Müşterinin bir şeye ihtiyaç duyduğunda yanında olması ve müşteriye bunu mümkün olduğunca kendi dilinde bu işi gerçekten çok iyi bilen, satıcı gibi değil, aynı zamanda pazarlamacı gibi. Yani sadece fiyat konuşmayan, hatta hiç fiyat konuşmayan, sadece ürün konuşan, teknik konuşan, işte orada makinenin kullanılacak bir makine dahi söylüyorum, makinenin özelliklerini bilen, müşteriyi anlayabilen, onunla aynı bakış açısı ve perspektife sahip sahadan birinin olması çok önemli bizim için. Ve bizde de böyle arkadaşlarımız var. Biz uzun yıllardır Beta Kimya'da 14-15 yıldır bu departman ayakta ve bence zaten Beta Kimya'yı Beta Kimya yapan en büyük özelliklerden biri müşteriye yerinde teknik destek sağlıyor olmamızdır. Bu arkadaşlarımız hem ürünü hem malzemenin özelliklerini hem diğer taraftan şartları bilerek o ülkeye göre, çünkü bizim şartlara göre birçok ürünümüz var. Soğukta ayrı çalışan, işte sıcakta ayrı çalışan, işte nemli havada ayrı çalışan ürünlerimiz var. Bu özellikleri de bilerek yanlarında olup bunları vermek önemli. Bu anlamda da dediğim gibi Beta Kimya tarafında en büyük farklılığımız bu. Çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. Peki Beta Kimya'nın teknik bilgi birikimi ihracat pazarlamasında nasıl bir marka avantajı oluşturuyor? Şöyle, yani biz ürün satmıyoruz tek başına, hizmet de satıyoruz aslında. Yani dolayısıyla da yurt dışı pazarlarda, yani bugün en uzak pazar neresi? Diyelim ki yakın zamanda işte Kolombiya'daydık. Kolombiya'daki bir müşterimizle bile tamam, başlarken gelelim yanınıza, işte sizin alt bayilerinizde bizim bu ürünlerimizi deneyelim, biz bir arkadaşımızı oraya gönderelim ve sizinle birlikte bir hafta 10 gün kalsın, gerekiyorsa işte bunları anlatsın dediğimizde Türkiye'den Kolombiya'ya, ki Türk Hava Yolları'nın en uzun uçuşlarından biridir orası. 15-16 saat uçarsınız. Bir tane müşteri için gidebileceğini duyunca firmalar açıkçası çok da şaşırıyorlar. Böyle bir beklentileri çok yok. Ama bence bizi farklı kılan zaten o. Yani hem o iletişim dilinde hem o insanların yanında omuz omuza beraber işte yorularak, beraber terleyerek ama bir amaç uğruna birlikte hareket ederek bu işleri yapmak bence çok kıymetli. Dolayısıyla da bu bizim tabii ihracat pazarlamasında da marka avantajı olarak geri dönüyor. Yani Beta Kimya'nın Aper markasının bütün dünyada eş zamanlı olarak her ülke için ülke ayırmaksızın gelip yanlarında destek olarak hizmet verebileceklerini anladıklarından markayı da zaten yüceltmiş oluyorsunuz. Böylelikle de bizim dünya çapındaki farkındalığımız, dünya çapındaki marka bilinirliğimizi de arttırmış oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum Aykut Bey. Peki sektörde bilgi paylaşan markalar ile yalnızca ürün satan markalar arasında nasıl bir ayrışma görüyorsunuz? Ya şöyle, yani sadece ürün satan markaları görüyoruz. Yani onlar bir yere kadar ürün satıyorlar. Ama bir yerde tıkanıyorlar. Tek başına ürün satmak değil. Zaten dünyada marka olmuş firmalara bakıyorsunuz ki bunlar ağırlıklı Alman markaları. Yani onların dünya çapında 150 yıllık, yani neredeyse sanayi devriminden bu yana
kimya işin içerisinde olan ve pazarlamayla bir yere gelmiş. Yani sadece satışta değil. Birçok marka hikayesini gördüğünüzde anlıyorsunuz zaten. Yani bunların örnekleri var dünyada. Dolayısıyla da bu örneklerden gitmek lazım. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Dolayısıyla da bu örneklerde olduğu gibi siz ne kadar çok markayla birlikte hareket ederseniz, markanın güvenilirliğini öyle inşa ederseniz, markanın dilini ona göre inşa ederseniz, markanın satış kağını ona göre kurarsanız o kadar da başarılı oluyorsunuz. Yoksa ürün dediğim gibi yani ürünü herkes yapıyor artık yani geçmişe göre. Dolayısıyla da artık ürün ön planda değil. Yani yavaş yavaş Türkiye'deki firmaların eski bakış açısı, ürün odaklı yaklaşımından çıkıp değer odaklı satış yaklaşımına, pazarlama yaklaşımına dönmesi lazım ve pazarlamayla satışta kesinlikle ayırması gerekiyor. Yani bizim eski yaklaşıma göre işte satışı yapan pazarlamacılar vardı. Ama öyle bir dünya artık yok. Pazarlama ürünün stratejisiyle firmanın vermek istediği işte yönetim algısıyla başlayıp yol haritasına kadar her şeyi ortaya çıkartan bir değerler bütününü ortaya koyuyor. 360 derece dediğimiz değerler bütünü burada çok önemli olarak devreye giriyor. Dolayısıyla da biz pazarlama algısıyla yönetilen şirketler olma yolunda hareket etmeliyiz Türkiye'de. Beta Kimya da hani ben de pazarlamanın başında olan kişi olarak buraya doğru şirketi üst yönetiminde desteğiyle birlikte yönlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu anlamda da dünyanın yıllardır dünyada çok büyük işler yapan firmalar arasına da zaten hani giriyoruz, orada büyüyoruz. Yakın zamanda daha da iyi işlerimizi görüyor olacaksınız dünyada. Çok teşekkür ederim katkılarınız için Aykut Bey. İzninizle tekrar Aral Bey'e söz vermek istiyorum. Aral Bey, uluslararası satışta hikaye, güven, teknik kanıt dengesi sizce nasıl kurulması gerekiyor? Tabii müşteri ürüne ihtiyaç duyuyor. Markanın hikayesi de dikkat çekiyor. Teknik veriler ikna ediyor. Hani güvende, firma güveni de işin devamını sağlıyor açıkçası. Özellikle yapı kimyasalları ve yapıştırıcı sektöründe müşterilerimizin bizim broşürümüzü görmesi yeterli kalmıyor. Akabinde işte fabrika yatırımlarını da görmek istiyor. Kalite sistemlerini de görmek istiyor. Sertifikasyonları ve gerçek uygulama örneklerini de görmek istiyor. Dolayısıyla burada hani teknik kanıt olmadan hikaye biraz eksik kalıyor diyebilirim. Teşekkür ederim Aral Bey. Peki profesyonel alıcılar markanın dijital görünürlüğünün ve kurumsal iletişimine ne kadarına dikkat ediyor sizce? Yani eskiye göre çok daha fazla olduğu söylenebilir. Çünkü yani kurumsal güvenin bir parçası haline geldi bu durum. Bugün birçok müşteri ya da müşteri adayı işte ilk görüşmeden önce web sitemizi, LinkedIn sayfamızı, teknik dokümanlarımızı, fuar katılımlarımızı, saha ziyaretlerimizi vesaire hepsini analiz ediyor, inceliyor. Zaten bunu fuarlarda da görüyoruz. Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir müşteri standımıza geldiği zaman bizim firmamızı halihazırda biliyor, araştırmış oluyor. Bunu da işte sosyal medyalar aracılığıyla yani bu dijital kurumsal kimliğimiz, görünürlüğümüz vasıtasıyla müşteriler bunu sağlıyor. Yani artık kurumsal güvenin parçası haline geldi diyebilirim yani. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bugün değerlendirmemiz olan Beta Kimya ile ilk 6 ayı ve katılmış oldukları birçok fuarın değerlendirmesini gerçekleştirdik. Son olarak Aykut Bey'e tekrar sektördeki uzun süredir olan deneyimi ve Beta Kimya'daki deneyimlerini aktarmak için birkaç soru sormak istiyorum Aykut Bey'e. Aykut Bey, önümüzdeki dönemde başarılı olacak ihracatçı firmaların ortak karakteri sizce ne olacak? Bence müşterisinin yanında olan firmalar ön planda olacak. Yanında olmaktan kastım işte telefonla veya işte fuarla vesaire falan değil. Artık bir şekilde bölgesel olarak firmaların ofiste İstanbul'da veya işte Türkiye'de oturan çalışanları yerine o bölgede çalışan, devamlı o bölgedeki müşterileri ziyaret eden, yerinde operasyonel ekipler kurmasıyla ön plana çıkacak. Zaten büyük firmalara baktığınızda genelde bunları yapıyorlar. Uluslararası alanda işte
birçok yerde ofisleri olmasa bile çalışanları olmasa bile temsilcileri gibi durumlara doğru yöneliyor firmalar. Çünkü şunu görüyoruz, yani o ilişki yönetimi hikayesi var ya, en baştan beri ikinciye ya da üçüncüye vurguladığım. İlişki yönetiminde önemli nokta temas. Yani sizin ne kadar insanlarla temas ettiniz, hatta bunu ne kadar yüz yüze yapabildiğiniz de ölçülüyor artık. Yani onların sıkıntılı olduğu dönemde de yanınızda olmanız veya işte bir şeyi yaparken de, başarırken de yanında olmanız, sevinci, üzüntüyü paylaşmanız, bunlar çok kritik. Çünkü pazarlar artık çok büyük. Petrokimya hikayesine ilk başladığında işte yakın coğrafyadaki Balkan ülkeleri ve Orta Doğu'daki komşularımızla başlamışız. Ama artık biz az önce bahsettiğim 16 saat uçuş mesafesindeki ülkelere de mal satıyoruz. Ve oralara her gün gidemiyoruz. Aral Bey bahsetti. Onlar bizden 8-10 saat daha geride, bir kısmı da daha ileride. Yani aslında ihracat dediğiniz ekip üzerinde hiçbir zaman güneşin batmadığı bir ekip. Çünkü biz akşam eve gittiğimizde batıyla, sabah buraya geldiğimizde daha öncesinde doğuyla konuşmak zorundayız. Çin başarılıysa bu yüzden başarılı oluyor. Yani bizim saatimize uyuyorlar, bir toplantı yapmak istediğimizde sabahın 4'ünde kalkıp toplantı yapabiliyorlar. Hiç de bundan yüksünmüyorlar. Yani hani başarı da böyle geliyor zaten. Dolayısıyla da biz de bunları örnek alarak yerinde kuracağımız satış ekipleri, işte lokalde çalışacak arkadaşlar, yani bunlar oranın dilini bilmek, kültürünü bilmekle de düşüyor. Dolayısıyla da öyle firmalar bence yakın zamanda çok daha ön plana çıkacaklar. Teşekkür ederim Aykut Bey. Peki mobilya ve yapı kimyasalları sektöründe güvenilir marka olmak için yalnızca ürün kalitesi yeterli midir? Az önce de konuştuk, bunları kesinlikle yetmiyor artık. Yani ürün kalitesi olmak zorunda zaten. Yani sizden beklenti o. Yani bugün Çin bile ürün kalitesi çok sürdürülebilir değil. Aynı ürünü aynı kalitede her zaman alamadığınız ülke bile son 5 yılda kendini çok geliştirdi. Haklarını yemeyelim. Dolayısıyla da artık sizin ürün kalitenizle ön plana çıkacağınız bir durum kalmadı. Yani sizin artık ilişkiyle ön plana çıkacağınız, işte coğrafi olarak yakın yerlere daha ucuz lojistik olarak hizmet edeceğiniz, sonrasında bir problem yaşandığında hemen atlayıp gidebileceğiniz durumda farkındalık oluşuyor ve farklı bir yapıya bürünüyorsunuz. Yoksa zaten dünyanın bugün %28'ini, belki yarın 40'ını 50'sini üretebilecek kapasitesi olan Çin her yere ulaşacak. Onun için artık ülkeler de kendi içinde lokalleşmeye başladı, dikkat ederseniz son zamanlarda. Herkes kendi üretimlerine devam ediyor. Kuzey Afrika'da mesela ülkeler var, örnek vereyim, Cezayir. Hiçbir şekilde ithalatı desteklemiyorlar. Her şeyi kendi ülkemizde yapalım diyorlar. Örneğin İran her zaman yaptırım altındaydı ama ona rağmen kendi üretimlerini desteklediler yıllarca. Kendiliklerini yapabilecek kapasiteye kadar ulaştılar ki en zoru olduğu için onu söylüyorum. Her türlü kimyasal ürünün artık kendileri üretebilecek hale neredeyse geldiler. Hepsi değil ama. Yani dolayısıyla da artık her ülke kendi içinde bir üretici oldu. Bu kadar üretimin yapıldığı ortamda da artık sizin farklı bir şeyler yaparak ön plana çıkmanız lazım. O da az önce söylediklerim gibi oralara dikkat ederek biz bu konuları daha ileriye götürmeliyiz. Çok teşekkür ederim Aykut Bey. Peki dijitalleşme, teknik satış ve müşteri ilişkileri yönetimini nasıl değiştirecek? Ya şöyle, şimdi dijitalleşme o kadar önemli ki ama herkes dijitalleşmeyi o kadar ucuzlatıyor ki, yani dijitalleşme deyince insanlar sadece işte bilgisayar kullanımı veya işte fabrikaların biraz daha otomasyon sistemleriyle yönetilmesi falan gibi algılıyor. Eski nesil patronlara baktığımda biraz daha öyle ama dijitalleşme çok büyük bir kavram. Yani dijitalleşme, yapay zeka, işte bunların entegrasyonu, bunların insan ilişkileri, günlük insan ilişkilerine etkisi, katkısı veya dezavantajı, birçok konu var aslında konuşulup tartışılması gereken. Dolayısıyla da bunları bir bütün olarak ele almak lazım. Yani tek başına dijitalleşmek bir web sitesiyle falan olmuyor. Yani işte biz bazı girişimde çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Çünkü onların arkada devasa bir ekibi ve dijitalde bizim markamızın veya işte burada iş yapış modellerimizin bütün dünyaya aktarıldığı bir durumdan bahsediyoruz. Bunu da birçok dijitalin etkisiyle yapabiliyoruz ve farklı farklı alanlarda etkisiyle yapıyoruz. Yani dijital deyince içine web, tabii ki web sitesi de giriyor, mail de giriyor, işte sosyal medya kanalları giriyor, yapay zeka giriyor efendim. Diğer tarafta
Bunları yaparken tabii ki dijitalleşme dışındakileri yapmıyor değiliz. Kurumsal ve klasik yöntemler de işin içerisinde devrede olmaya devam ediyor. Fuar katılımları, reklamlar derken birçok alan var. Yani daha da önemlisi buna bütün ekibinizin yanılıyor olması. Bir kere hani biz satıştaki arkadaşlarıma her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki ilk önce hani burada konuştuğumuz bütün konuları bizim şirketin her tarafına satıyor olmamız lazım. Yani biz ilk önce oraya satacağız bir kere. Bunlar bizim yol arkadaşlarımız, beraber gidiyoruz. Ondan sonra tutup bunu bir de üst yönetime satmamız lazım. Yani bu söylediklerimizi. Ondan sonra müşteriye satabiliriz. Yani bunların hepsini yaptıktan sonra değerler bütününün, bütün halkalarını tamamladıktan sonra artık müşteriye gitmek daha kolay hale geliyor. Onun için hiç kolay değil günümüzde satmak, bir markayı parlatmak. Eskiden olduğu kadar da sadece ürün, kaliteli ürünle falan da bunları devam ettirmek hiç mümkün değil. Onun için her konuda bizim firma olarak, çalışanlar olarak, üst yönetim olarak, firmanın ortakları olarak yani bunlara değer katıp bize de o değeri hissettirmeleri gerekiyor. Ki biz de bunları müşterilerimize hissettirebilelim ki yapıyoruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için Aykut Bey. Peki Beta Kimya gibi üretici markalar için global pazarda uzun vadeli büyümenin anahtarı sizce nedir? Sürdürülebilir olmak. Yani çünkü çok fazla firma çıkıyor, belli bir takım yatırımları yapıyor, yapmaya çalışıyor. Ama hemen olmuyor. Yani bir 40 sene önce kurulmuş ya da 150 sene önce kurulmuş bir firmayla bugün yola başlayan firma arasında çok fazla fark var. Bir kere her şeyden önce biraz zaman gerekiyor. Yani bir pazara girmek, o pazarın giriş bariyerini, giriş gereksinimlerini anlamak, oraya hitap edebilecek ürün, hizmetler zinciri değerlerini yaratmak veya orada işte bu ürünlerle birlikte pazarda kabul görmek. Bunların hepsi bir vakit alan unsurlar ve dolayısıyla da global pazarda böyle uzun vadeli işler yapmak için orada uzunca süre bulunmak gerekiyor. Kendinizi kanıtlamak gerekiyor. En zor pazarlar olarak baktığımız işte Avrupa pazarı gibi ki dediğim gibi orada 150 yıllık firmalar var. Daha da zor. Amerika pazarı nispeten biraz daha böyle kolay ama orada bile bir en az bir yani 8-10 senenizi falan oralarda geçirmeniz lazım. Ürünlerinizin orada devamlı olarak aynı kalitede bir şekilde satılıyor olması lazım ki ondan sonra bir yere gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla da hani bugün baktığınız nokta itibariyle global pazarda uzun vadeli olarak büyümenin anahtarı bence sürdürülebilirlik diyebilirim tek kelimeyle. Çok teşekkür ederiz Aykut Bey cevaplarınız için. Son olarak genç ihracat profesyonellerine vereceğiniz en önemli tavsiye nedir? Ya şunu söyleyebilirim, bilgisayar başında hiçbir şey olmuyor. Her ne kadar dijitalleşmenin öneminden bahsettiysek de kesinlikle ve kesinlikle yani atalarımızın da söylediği gibi bizim gezmemiz, dünyanın her tarafını anlamaya çalışmamız, mümkünse oralarda bir şekilde fikirler edinmemiz gerekiyor. Yani Avrupa'nın bence sanayi devriminden sonra yaptığı en önemli işlerden biri ki biz de ilk Cumhuriyet döneminde bunu çok şey yapmışız. Öğrencilerimizi almışız, dünyanın çeşitli ülkelerine göndermişiz, orada kültürleri anlamasını sağlamışız. Ben artık 50 yaşına yaklaştım. Dünyanın da yarıya yakınını gezmişimdir işin gereği ama hala her gittiğim farklı bir coğrafyada, örneğin işte geçen bahsettik Kolombiya'ya ilk defa gittim. Dominik Cumhuriyeti'ni gezdik, Brezilya'ya indik falan. Yani bambaşka ülkelerde bambaşka işler yapılıyor ve her gittiğiniz ülkede hala şaşırıyorsunuz. Yani o kadar farklı kültürde, o kadar coğrafyada iş yapmışlığınız var. O coğrafyalarda farklı ülkelere, yanında olan başka bir ülkeye gitmiş olmamıza rağmen yanındaki komşu ülke bambaşka bir bakış açısıyla bambaşka bir iş modeli yürütüyor. Onun için yeni başlayacak olan arkadaşlarıma tabii ki imkanlar doğrultusunda bunlar. Kolay değil o ülkeleri görmek ama en azından o ülkeler hakkında yani bilgisayar başından bile olsa bir fikir sahibi olabilmek, yapılabiliyorsa o ülkeleri birazcık gezmek, işte oralarda bulunmak ve gözlemlemek. Yani gerçek anlamda ne yapıyor insanlar, bu dünya nereye gidiyor, o ülkede böyleyken diğer ülkede niye böyle olmuş? Biraz sorgulamak yani bunları. Çünkü inanın her şeyin kendi içerisinde aslında bir mantığı var. O mantığı anlamaya çalıştığınızda da sizin ufkunuz açılmaya başlıyor ve dünyaya farklı bir gözlükle bakmaya başlıyorsunuz. O zaman da işte hani ülkenizdeki olumsuzluklardan etkilenmiyorsunuz. Yani bu olursa böyle olur. Burada bu olmazsa başka yerde şu olabilir şeklinde kendinize yeni yaklaşımlar üretebiliyorsunuz. Onun için genç arkadaşlarım muhakkak
dünya ile entegre olsunlar. Yani hiçbir şey yapamıyorlarsa, dediğim gibi imkanları da yoksa en azından oturup artık yeni yapay zeka ile birlikte bir şeyler araştırmak çok kolay, anında önümüze geliyor. Bunlara bakabilirler. Kendilerini geliştirmeye devam edecekler. Yani diyecek başka bir şey yok. Çok teşekkür ederiz Aykut Bey, değerli katkılarınız için ve cevaplarınız için. İzninizle diğer ekip arkadaşlarınızı da almak istiyorum. Evet, bugün Beta Kimya'nın hem kurumsal yapısını hem bakış açısını hem de katılmış oldukları fuarları genel bir alanında uzman kişilerle değerlendirdik. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için, değerli görüşleriniz için. Çok değerli bir yayın oldu. Herkese katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizden de teşekkürler ve selamlar.